Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Patlıcan mezelerinin kralı olarak bilinen eski meyhanelerin baş köşesinde yer alan şakşuka yapacağım. Çok lezzetli, çok bilinen bir meze aslında. Adına şarkılar bile yazılmış. Eminim birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler ya da unutmuş olanları bir hatırlatma olarak tekrar yapmak istiyorum. Önce kasemin içerisine bir miktar su aldım. Suyuma şöyle bir 2-3 çay kaşığı kadar tuzumu koydum ve kenara alıyorum. 2 adet patlıcanla yapacağım ben. Kalabalık olanlar lütfen miktarını arttırsınlar. Patlıcanlarımı önce 2'ye bölüyorum. Sonra bir daha 2'ye bölüp yani 4'e bölüp orta irilikte şu şekilde patlıcanlarımı doğruyorum. Doğradığım patlıcanlarımı da hemen tuzlu suyuma gönderiyorum. Bir 5-10 dakika kadar tuzlu suda bekleteceğim. Ondan sonra yıkayıp bir kağıt havluyla patlıcanlarımı kurutacağım. Patlıcanlarım tuzlu suya gitti. 2 adet köy biberim var. Köy biberi olduğu için biraz şekilsiz, yamru yumru, önemi yok. Biberlerimi de bu genişlikte kesiyorum. Çok ufaltmıyorum ki erimesin. Gene yemeğimizin içinde kendini belli etsin. Bütün biberlerimi de keseceğim. Biberlerimi de kestikten sonra bir adet kuru soğanımı yemeklik olarak doğruyorum. Soğanlarımdan sonra sıra geldi sarımsaklarıma. Sarımsak önemli arkadaşlar. 4 büyük diş sarımsağım var benim. Bunların böyle bir üzerlerine bastırıyorum, kırıyorum ve iri olarak doğruyorum. Sosumuza lezzeti verecek. O yüzden sakın sarımsaktan kaçmayın. Mezeler sarımsaklı ve yağlı olmak zorunda ki lezzeti olsun arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımı da hemen soğanlarımın yanına alıyorum. Üç adet domatesim var. Domateslerimi de orta irilikte küp küp doğruyorum. Şimdi sarımsağımı ve soğanımı tavaya aldım. Tavamın altına yaktım. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Önce sosumu yaparak başlayacağım. Çünkü domatesim güzelce pişsin istiyorum. Soğanımın üzerine bir miktar tuzumu koydum. Ve güzelce kavuracağım. Soğanlarımın rengi döndü. Güzelce yumuşadılar. Şimdi domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerimi güzelce, iyice eriyene kadar pişireceğim. Ki lezzet detaylarda saklı. Domates çok iyi pişmedikten sonra o sosun lezzetini alamayız arkadaşlar. Bayağı kaynadıktan sonra için pişireceğiz. Harika bir sos çıkacak ortaya. Evet, domateslerim çok güzel soğanla beraber öldüler. Şimdi bu esnada bir yarım kaşık kadar domates salçası koyuyorum. Domates salçasını da domateslerimle birlikte kavurduktan sonra çok az su ilavesi yapacağım. Ki bol böyle sulu soslu bir şakşuka olsun. Aynı zamanda ekmek de banılabilsin. Ama suyu koymadan önce salçayı bir güzelce şöyle birkaç dakika kavurmayı unutmayalım. Salçamı domatesle güzelce kavurdum bir 2-3 dakika. Şimdi bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Önemli olan şimdi lezzetlendireceğiz baharatları. Önemli noktalar var arkadaşlar. Nedir o? Birisi 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Asiditesini öldürsün, lezzet katsın. Lezzeti içten içe kaplasın diye. 1 yemek kaşığı şeker.
Bir çay kaşığı tuz ilavesi daha yapacağım. Sizin zevkinize bağlı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı da karabiber ilavesi yapıyorum. Baharatlarım bu kadar ama sirke ve şekeri unutmayın arkadaşlar. Nefis bir sos olacak şimdi bu. Altını kısacağım. Bir 5-10 dakika en az kaynatacağım. Bu arada yağımın da altını açtım, kızartma yağımın. Ve patlıcanlarımı güzelce mutfak havlumla, kağıt havlumla kuruladım. Patlıcanlarımı kızartmaya geçeceğim. Sosumun kaynama ve pişmesi uzun sürdüğü için önce sosumu halletmek istedim. Çünkü sos gerçekten önemli. Sosum yan tarafta kaynarken yağım da güzelce kızdı ve bu kuruladığım patlıcanlarımı yağıma atıyorum. Güzelce kızartıyorum. Patlıcanların iyice kızarması gerekiyor bu arada. Evet, patlıcanlarımız güzelce kızardı. İyi kızarması önemli arkadaşlar. Şimdi bu postayı çıkartıp yağlı bir havlu kağıdı alıyorum. Yağını biraz emsin diye. Aslında meze yağlı olunca güzel oluyor. Mezede yağdan çekinmemek lazım. Sosa çok fazla yağ koymadık gördüğünüz gibi. Meze ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Özellikle patlıcan. Şimdi ikinci postamı atacağım ben. Evet arkadaşlar, ikinci postam da güzelce kızardı. Onları da alıyorum. En son olarak geriye kaldı biberlerimiz. Biberlerimizi de kızarttığımız zaman patlıcanlarımızı sosla buluşturabiliriz. Yapılışı bu kadar da çabuk ve kolay görüyorsunuz. Denememiş olanlar şimdiye kadar hiç çekinmesinler. Çok kolay. Ve biberlerimi koyuyorum. Biberlerimi de alıyorum arkadaşlar. Yakmadan güzelce kızartmak önemli olan. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz sosum içten içe çok güzel bir şekilde pişti ve koyulaştı. Tamamen özdeşleşti. Soğanı, sarımsağı ve domatesiyle bu kıvama gelmesi önemli. Onun için ilk önce sosu hazırladık. Güzelce kısık ateşte içten içe çeksin diye. Şimdi sosumuzla patlıcanlarımızı ve biberlerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Bütün hikaye bu. Ama inanılmaz bir lezzet. Bir yemek, bir meze bu kadar kolay, çabuk, az malzemeyle bu kadar lezzetli olabiliyor. Dediğim gibi ismine boşuna şarkılar yazılmış değil. Şimdi bu sosta altını kısık bir şekilde birkaç dakika tatlandırıyoruz. Sosumuzu güzelce emdiriyoruz patlıcan ve biberi ve servis ediyoruz. Harika şakşukamız hazır arkadaşlar. Şöyle üzerine de minik minik doğradığım maydanozları atmak istiyorum. Nefis. Sıcak da yenebilir ama ben soğuk meze olarak tavsiye ediyorum. Çok çok güzel oluyor. Umarım siz de evinizde şakşukayı en kısa zamanda denersiniz. Şimdi tam da patlıcan mevsimi çıktı. Patlıcanlar hem ucuzlayacak hem de çok güzel patlıcanlar çıkıyor. Patlıcanın zaten her tarifi çok çok lezzetli. Tarifimi beğendiyseniz deneyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.